Amortisör üst takozumuz ömrünü doldurdu. Bakın şuralardan çatlamaya başladı. Her an kopup kaputu parçalayabilir. Şöyle 19'la tutuyoruz. Ben önceden gevşetmiştim. Yani piyasada kaliteli marka kalmadı. Bakın şöyle yenisini aldım fakat kaliteli diyor. Zaten bunu da birkaç yıl önce almıştım. Bakın şu karşıdaki çok kaliteli çıktı. Onu da göstereyim. Bakın bu SKT marka. Şöyle SKT çok kaliteli çıktı. Ben diyeyim 8 yıl, siz deyin 10 yıldır. Hiçbir şey olmadı. Bakın hiç çatlama yok. Çok kaliteli fakat günümüzde bulunamıyor bu SKT. Zaten diğer markaları da almadım. Hepsi Çin'de yaptırıyor. O yüzden bununla idare edeceğiz. Artık 3-5 yıl giderse iyidir diyelim. Şöyle yağlamıştım. Rahat sökülsün diye. Yani tabii böyle basit şeyler için de ben tamirciye para vermek istemiyorum. O yüzden kendi işimi kendim görüyorum. Şu şekilde çıkardık. Şuraları da 13. Çok fena sıkmışlar. Ben şunu bir gevşeteyim. Evet, biraz pas sökücüyle şu şekilde çıkardım. Tabii tüpün ve şu merkezi kilidin burada olması biraz uğraştırdı. Şimdi şunu takarken yani tek elle iş yapmak zor. Şunu bir oturtturayım ben arkadaşlar. Amortisör takozumu değiştirdim. Bakın. Yeni. Umarım uzun ömürlü olur. Fakat başıma ne geldi? Şimdi videonun devamında onu dinleyin. Gerçekten trajikomik bir şeyler geldi başıma. Şimdi onu anlatayım size. Evet, amortisör takozumu değiştirdim. Fakat kendi başıma iş açtım. Amortisör milini helezonun içine kaçırdım. Dalgınlıkla, dikkat ettiyseniz bu takozu şu şekilde takmaya çalışıyorum. O yüzden çıkartıp şu şekilde takmam gerekiyor. Çıkartıp şu şekilde takarken zorlandığım için orada videoyu durdurmuştum. Ve mil buraya takılıp içeri düşüyor. Bilirsiniz amortisör milleri içeriye kolay girer. Dışarı çekerken arabanın sarsıntısını önlemek için daha zor çıkar. Bu mili içeriye düşürdüm. Fotoğrafları şu an inceleyebilirsiniz. Bunun neticesinde helezon yağı çok kastı. Teker de yan döndü. Fotoğraflarda görüyorsunuz şu an. O şekilde teker yan döndü. Halledemedim. Mecburen tamirci arkadaşıma gittim. O şekilde 10 kilometre gittim ikinci viteste. Çok dikkatli gittim çünkü arabanın yaylanmaması gerekiyordu. Yaylanırsa yayı tutan amortisör
olduğu için şuradaki vidayla amortisör fırlayabilir, kaportayı vesaire darmadağın edebilirdi. O yüzden o şekilde dikkatlice gittim. Orada hallettik neyse ki. Ücret neredeyse talep etmedi arkadaşım. O şekilde hallettim. Acemilik yapmayın. Şöyle yapmanız gerekiyor. Takozu söktükten sonra yeni takozu taktığınızda şuradaki somunu hemen sıkmanız gerekiyor. Daha sonra şu 3 vidayı oturtturmanız gerekiyor. Yoksa dalgınlıkla, tabii ben o çok odaklandığım için amortisör milini maalesef içeri kaçırdım. Bu şekilde hallettik. İyi ki de değiştirmişim. Bakın buralarda çatlamalar çok derinleşmiş. Yakında amortisör kaputu delecekti. Oradan çıkacaktı. İyi ki de değiştirdik. Öylece yenilemiş olduk. Tabii baş ağrısı yarattı. Böylece de işimizi halletmiş olduk. Bu şekilde takozunuzu değiştirebilirsiniz ama çok dikkatli olun. Dalgınlığıma geldi benim. Ne yazık ki amortisörü yayın içine kaçırdım. Ama neyse ki bir yerlere hasar vermeden hallettik işi. Anlatacaklarım bu şekilde. Tekrar görüşürüz.